Bazı kitaplar yalnızca bilgi verir. Bazıları ise düşünme biçiminizi değiştirir. George S. Clason'ın Babil'in En Zengin Adamı adlı eseri ikinci gruba giren nadir kitaplardan biridir. İlk bakışta antik Babil'de geçen kısa hikayelerden oluşan sade bir anlatı gibi görünse de aslında para yönetimi, yatırım, tasarruf ve finansal özgürlük üzerine yazılmış en etkili klasiklerden biridir. Kitabın en dikkat çekici yönü, finansal ilkeleri kuru teoriler yerine akılda kalıcı öykülerle anlatmasıdır. Babil'in araba ustası Bansir'le müzisyen Cobby'nin yıllarca çalışmalarına rağmen neden yoksul kaldıklarını sorgulamaları, günümüz insanının da aynı sorusunu yansıtır. Yıllardır çalışıyoruz ama hala yoksuluz. Nedenini anlamıyorum Cobby. Bu sorgulama onları Babil'in en zengin adamı olan Arkad'a götürür ve kitabın asıl yolculuğu burada başlar. Arkad'ın anlattıkları bugün bile geçerliliğini koruyan evrensel finans kurallarıdır. Kitabın belki de en unutulmaz öğretisi şudur: Kazandıklarınızın bir kısmı size ait olmalıdır. Bu cümle kitabın omurgasını oluşturur. İnsanların çoğu maaşlarını aldıktan sonra herkese ödeme yaptığını, ev sahibine, markete, bankaya, faturalara para ayırdığını fakat kendisine hiçbir şey bırakmadığını söyler. Arkadsa tam tersini savunur. Önce kendine öde. Gelirin en az 1/10'ını biriktir ve onu harcamak yerine geleceğin için çalıştır. Kitabın en güçlü yanlarından biri de yalnızca tasarrufu değil, parayı çalıştırmayı öğretmesidir. Arkad, biriktirilen her altın parayı çalışan bir köleye, onun kazandırdığı parayı ise çocuklarına benzetir. Böylece servetin yalnızca çalışarak değil, yatırımlar aracılığıyla büyüdüğünü etkileyici bir benzetmeyle anlatır. Ancak eser yalnızca para biriktirmeyi övmez. Aynı zamanda yanlış yatırımlar konusunda da önemli dersler verir. Arkad'ın mücevher ticaretini bilmeyen bir tuğlacının tavsiyesiyle yatırım yapıp tüm birikimini kaybetmesi, finans dünyasının en temel ilkesini öğretir. Bilmediğin alanda yatırım yapma. Uzman olmayan kişilerin tavsiyesiyle hareket etme. Bu hikaye, bugün sosyal medyada rastgele yatırım tavsiyeleriyle işlem yapan milyonlarca insan için bile son derece günceldir. Kitapta yer alan cılız bir kese için 7 çare bölümü ise adeta kişisel finans rehberi niteliğindedir. Gelirin bir kısmını düzenli olarak biriktirmek, harcamaları kontrol altına almak, parayı yatırım yoluyla büyütmek, sermayeyi korumak ve geleceği güvence altına almak gibi ilkeler 100 yıl önce yazılmış olmasına rağmen bugün de aynı doğrulukla uygulanabilir. Bunun yanında eser yalnızca maddi zenginliği değil, disiplini, sabrı ve karakter gelişimini de ön plana çıkarır. Arkad'ın başarısının sırrı büyük bir mirasa sahip olması değil, yıllarca küçük ama istikrarlı adımlarla aynı prensiplere sadık kalmasıdır. Kitap böylece okuyucuya zenginliğin bir şans değil, alışkanlıkların sonucu olduğunu hissettirir. Anlatım dili son derece sade, akıcı ve hikaye merkezlidir. Bu sayede finans bilgisi olmayan okuyucular bile kitabı rahatlıkla anlayabilir. Antik Babil atmosferi ise esere yalnızca tarihi bir derinlik kazandırmaz. Anlatılan ilkelerin çağlar üstü olduğunu da gösterir. Sonuç olarak Babil'in En Zengin Adamı yalnızca para kazanmayı anlatan bir kitap değildir. O, paraya bakış açısını değiştiren, finansal disiplini alışkanlığa dönüştürmeyi öğreten ve okuyucusuna ekonomik özgürlüğün temellerini atan bir yaşam rehberidir. Aradan yaklaşık bir asır geçmiş olmasına rağmen hala milyonlarca insan tarafından okunmasının nedeni de budur. Çünkü teknoloji, para birimleri ve yatırım araçları değişse de servet oluşturmanın temel ilkeleri değişmemiştir. Bu kitabı bitiren kişi yalnızca Babil'in hikayelerini öğrenmez. Kendi hayatındaki finansal hataları da fark etmeye başlar. İşte eserin en büyük başarısı da tam olarak budur.